Merhabalar, Çeyko'ya hoş geldiniz. Bu hafta böyle deri tabanlı, böyle bir deri taban kullanacağım. Bol tüylü, bakın ne kadar tatlı bir ip. Bu Lore'nin Luna'sı, inanılmaz yumuşak, böyle çok beğendim olurken. Ve yanında da böyle kalın bir ip kullanacağım. Efendim bununki kaybolmuş ama tanjası. Ören Bayan'ın tanjası bu. %100 akrilik bir ip. Oldukça tok bir ip. Bunun ikisini karıştırarak öreceğim. Gri, tüylü, kışlık bir çanta olacak. Çok da kolay yapımı. Yeni başlayanlar da gayet rahatlıkla yapabilir. Yapımına geçmeden önce minik bir hatırlatmada bulunacağım. Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi, yorum bırakmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın lütfen. Destekleriniz için şimdiden çok teşekkür ederim. Beni çok mutlu edersiniz. Evet, bu deri tabanın üstüne öreceğiz. Aslında ben bunu 5-5,5 numarayla öreceğim. 2 ipi birden. Belki 6 bile olabilir yani. Ama şu deliklerden tabii geçmiyor. Şeyler. 4 numarayla halledeceğim. Daha önce de tabanlı yaptık. Bu iki ipi birbirine karıştıracağım. Ay öyle tatlı bir ip ki anlatamam size, yumuşacık. Böyle akıyor sanki. Şimdi bu kadar tüyün içinden başlangıcını bulalım. Ve şu ipimizden de alıyoruz. İkisiyle beraber öreceğim. Şöyle. Bakın ne kadar tüylü tatlı bir şey. İnşallah tahmin ettiğim gibi güzel olacak. Herhangi bir yerden başlıyoruz. Buradan bir ilmek alıyoruz. Bakın arkada bir ipim var benim. Bunu da alttan yürüteceğim. Tüylerden görebiliyor musunuz? Şu. Her delikten 2 tane ilmek alacağım. Yalnız şu 2 tane dönen yerde 2'şer tane var. Görüyorsunuz. Buralardan 3 tane alacağım. Diğerlerinin hep 2 tane alacağım. Bakın şuradan göstereyim. Tüyler karıştı. Tam bu döner yerde 2 tane var. Onlardan 3'er tane alacağım. Diğerlerinden 2'şer tane alacağım. Alıyorum. Alamadım. Tüyler kaçtı. Alıyorum. Ve kapatıyorum. Nasıl tüylü, nasıl tatlı bir tüy. Nasıl yumuşacık. Dediğim gibi bu 2 taneden hiç gözükmüyor. Çok üzgünüm tüylerden. Köşede 2 tane dönenden 3 tane alacağım. Diğerlerinden 2'şer tane alarak örüyorum. Dediğim gibi kullandığım tığ şu anda 4 numara. Deliklerden geçebilsin diye, sonra daha büyük 5,5'a falan, belki 6 bile olur yani. Çok tüylü çünkü. Böyle bütün çok tatlı tüylü bir şey oldu. Daha önce rapitini falan kullanmıştım Lore'nin, ama bu Luna'sını ilk defa sipariş ettim. Online'dan sipariş ettiğim için bu kadar tatlı bir şey çıkacağını da düşünmedim. Her delikten 2'şer tane, bu dönen 2 tane delikten, tüyden gözükmüyor ki, 3'er tane alıyorum. İkincisi ve üçüncüsü.
Yine buradan 3 tane alacağım. Valla bu tülleri de örmek biraz hissi kalben vuku şeklinde oluyor. Görmüyorsunuz hakikaten. Hani ben de görmüyorum. Muhtemelen siz de görmüyorsunuz. Ama köşede 2'şer taneden 3 tane aldığımı bilin. Diğer şeylerden de 2'şer tane ilmek çıkarıyorum. Zaten o kadar tüylü ki ne bir model olur ne şey olur. Böyle dümdüz öreceğiz ama. Orta boy bir çanta olacak. Ben bunu tamamlayayım, sonra tekrar görüşelim. Efendim geldik sıra sonuna kadar. Tabii tüyden hiçbir şey gözükmüyor. Biraz böyle hissi kalben vuku şeklinde yapacağız bunu anlaşılan. En baştaki geliyoruz. İlmeğe, ilmek kaydırmayla birleştiriyoruz. Bundan sonra artık daha kalın bir tığ kullanacağım. Hatta bunun kalınlığı bile olabilir. Bir tane zincir çekiyorum. Şimdi artık hissederek öreceğiz. Boşluklara nerede var acaba diye elimizle hissederek. Şurada var sanki. Hatta bunu trabzan mı örsek? İkisi. 3 tane zincir çektim. Ve bir trabzan örüyorum. İnanılmaz tüylü güzel bir şey oldu. Evet. Elimde 5,5 numara var ama sanki daha kalın tığ olsa daha güzel olacakmış gibi de duruyor. Trabzan örüyorum efendim. Bundan sonrasını sadece trabzan örerek yapacağım. Hiçbir şey anlaşılmıyor. Bilgi farkındayım. Ben de görmüyorum. Aralıkları hissederek örüyorum. Ben bunu 5,5 ördüm ama siz isterseniz 6 numarayla örün. Daha iyi olacak gibi duruyor. Belki bu sıradan sonra ben de tığımı değiştiririm, artık başlamış bulundum. Hiçbir şey görmeyerek örmeye devam ediyoruz. Her alttaki boşluğa, iki ilmek arasındaki boşluğa birer trabzan yaparak ilerliyoruz. Bakın görüntü böyle oldu. İnanılmaz tatlı. Zaten şu tüylere bakar mısınız? Çok sevimli. İşte böyle örmeye devam ediyoruz. Yaklaşık bir 20 santim kadar öreceğim böyle. Trabzan olarak öreceğim. Hızlı da olacak anlaşılan. İlerletelim örgümüzü. Sonra tekrar görüşelim. Ben şimdi çantamı bu şekilde büyüttüm. Bakın bayağı, biraz yukarı kaldırayım. Bayağı büyükçe bir çanta oldu. Şöyle göstereyim. Tabanımız da böyle. Görüntümüz bu şekilde olacak. Şimdi son sıramı da ördüm. Şurada birleştirdim. Bu yumaklardan 3 tane kullandım. Böyle içinden de köpük çıkıyormuş. 3 tane kullandım. Bayağı büyük bir çanta oldu. Tabanım da büyük tabii benim. Bayağı büyükçe bir tabanım var. Tabanım da büyük. 3 taneden bu kadar kaldı. İkinci bir sıra daha dönmeyecekti yani. Şimdi burada
birleştirmemi yaptım. Yine hiçbir şey gözükmüyor, kusura bakmayın. Şuradan birleştireceğim en başa. Arada ilmek var mı diye. Hissi kalben vuku şeklinde ördüğüm için yok, örülmemiş, kalmamış. Evet. Şimdi şu başa geliyorum. İlmeği kaydırmayla birleştiriyorum. Bir tane de zincir attım. Açılmasın diye. Ve iplerimi burada kesiyorum. Artık zaten ipim de bitmişti. Bunu da arkadan önden geçirerek bir kaybedeceğim. Zaten gözükmüyor hiçbir şey. Şimdi üstüne siyah makrome iple birkaç sıra geçeceğim ki fermuar takabileyim. Şurada fazlasını alayım. Evet, ağız kısmımız böyle. Bu şekilde oldu. Bir de şöyle bir siyah sap takacağım onu. Hem sapın takılabileceği alana. Şimdi siyah makrome iple pamuk makreme kullanacağım. Etrafını birkaç sıra döneceğim ki rahatlıkla şöyle çok kaygan oldu. Şu köşeden başlamak istiyorum. Onun için bakıyorum köşeye. Neresi? Evet, şuradan başlayacağım. Dört buçukla örüyorum. Pamuk makreme kullanıyorum. Buraya bir zincirle bağlandım. Arkada ipim var. Bunu da yürüteceğim. Bir zincir çektim. Bir sonrakine bir yarım trabzan yaparak döneceğim. Arkadan ipimi de yürütüyorum. Hala o kadar tüylü ki ve inanılmaz yumuşak. Çok beğendim ben ipi. Taban da siyah olduğu için kenara siyah tercih ettim ben. Sap da siyah buldum. Antrasit gibi bir renk bulamadım açıkçası. Tüylere takıldım. Fena halde. Biraz zor oluyor ama trabzan ördüğümüz için hızlı da ilerledi. Evet. Böyle birkaç sıra yarım trabzan olarak öreceğim. Yalnız tüyler fena halde takılıyor. Hala. Hem askımı monte edecek bir alan yapacağım. Hem de fermuar takılacak. Bu pamuk makrame de tabii tek kalıp olarak ördüğüm için hafif büzme de yapacak ağız kısmını. Çünkü daha kalın bir ipte alt kısmı. Biraz ağız kısmından toparlayacak yani çantayı yayılmasın diye. Çünkü yayılma potansiyeli var. Kürk olduğu için inanılmaz da güzel, yumuşacık bir çanta oldu. Bakın
Şahane tüyleri var. Dediğim gibi döne döne buraya 3-4 sıra yarım trabzan öreceğim. Ki fermuarı monte edebilecek bir alanım olsun. Tüylerden çok hiçbir şey gözükmüyor. Fermuar dikerken de tüyler karışmasın işe. Şimdi bakın hafif de bir büzüme de yaptı. Yapmasını bekliyordum, istiyordum aslında. Biraz ağız kısmını toparlasın diye. Şimdi ben bunu 3-4 sıra örüp bitireceğim. İşte ağız kısmını takacağım. Belki bir de süs yaparım. Tekrar görüşmek üzere. Şimdi çantamın ben bu ağız kısmını 2 sıra 3 sıra pardon siyah makrame iple ördüm ve bitirdim çantayı. Çanta böyle gözüküyor. Şurasını hafif büzdürdüm ben. Böyle, ama ben bunu örerken kedim sürekli bu çantayı dövüyordu. Böyle kendisine rakip bir kedi olarak görüyordu zannedersem. Ben de dedim ki ona şöyle gözler yapayım. Şöyle bir burun yapayım. Şöyle de kulaklar yapayım ki kedim hepten çıldırsın. Böyle sevimli bir çantaya dönüştürmeye karar verdim bu çantayı. Dilerseniz böyle de kullanabilirsiniz. Dilerseniz bunları da yapabilirsiniz. Şimdi en basit haliyle sizlere bunları nasıl yapıyorsunuz onu göstereceğim. Bilmiyorum kulaklar şey mi ama burun ve gözler çok şahane oldu. Bence sevimli, genç kızların rahatlıkla kullanabileceği oldukça da geniş bir çanta zaten bu. Her türlü döküntüyü alabilir. Altı da zaten şey tabanlı olduğu için bayağı geniş, büyük bir çanta oldu bu. Bakın altı böyle bayağı geniş bir çanta yani. Böyle sevimli bir şey olsun dedim. Bu haliyle kullanmak isterseniz böyle de kullanabilirsiniz. Ben buna deri bir az kaldım. Siz nasıl kullanırsınız bilmiyorum. Dilerseniz bu kenara çektiğiniz makrame iple de yapabilirsiniz. Ama ben hiçbir şey yapmasam göz takacağım yani o kadar tatlı duruyor ki anlatamam. Ne diyorsunuz siz? Bence sevimli oldu. Göz yapımı son derece kolay. Kulakları da aslında biz daha önce çiçekler yapmıştık hatırlarsanız. O çiçeklerden bu daha büyüğünü hazırlayarak yaptım ben bunu. Bakın 1, 2, 3, 4, 5 sıra bir yuvarlak ördüm. Tamamen yuvarlak bunlar. Yuvarlak örüp şu şekilde katladım. Şöyle katlayayım. Ve şu hale getirdim. Son derece kolay. Büyüteceksiniz sadece yuvarlağı. Bu da aynı şekilde öyle. Bu da böyle. Bilmiyorum ne dersiniz. Fena olmaz diye düşünüyorum. Bu da aynı şekilde yuvarlak. Bakın. 3 sıra yuvarlak örülmüş. Ve bunu böyle katlayıp şuradan da birleştiriyorum. Daha önce bunlarla dediğim gibi çiçek de yaptım ben ama burun olarak da şahane oluyor ne dersiniz? Bilmiyorum bunu yapmayayım belki sadece göz ve kulak yapayım. Karar veremedim ben ama hepsi aynı şekilde yapılıyor. Şimdi onları da bir minik göstereceğim size. Sonra çantanızı siz dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Sadece göz de koyabilirsiniz. Valla sadece göz mü koysam acaba? Ben de bilemedim. Neyse klasik trabzanlardan örülmüş. Bakın bu 2 sıra kenarda aynı sayılarla bunu
büyütüp küçültebilirsiniz. Şimdi minicik bir hani o sayıları da bir göstereyim. Ondan sonra videoyu bitireceğim. Bakalım nasıl yapıyoruz. Siyah koton makrame ipimi alıyorum. Bu kenarına da örmüştüm biliyorsunuz. Bundan bir sihirli ilmek yapıyorum. Bir zincir ile kilitliyorum ilmeğimi. Hazır. Şimdi 2 zincir örüyorum. Yukarı çıkıyorum. Bunu birazcık kapatıyorum. Ve bu halkanın içine bununla birlikte 12 tane trabzan olacak şekilde öreceğim. Yani 11 trabzan daha öreceğim. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11 trabzan içine ördüm. Baştaki zincirlerle beraber 12 tane trabzan oldu ve bunu kapatıyorum artık. Mümkün olduğu kadar sıkı kapatıyorum. Ve geliyorum en baştaki zincirin tepesine bir ilmek kaydırmayla birleştirip bunu iyice sıkıyorum. Şimdi yine 3 zincir örüyorum. Görülüyor mu bilmiyorum ama siyah çok sıkıntılı kamerada, ama şöyle düşünün, her trabzanın üstüne 2 tane trabzan yapacağım. Yani 12 taneden 24 tane trabzanına çıkaracağım bunları. İki tane ördüm. Aynı yere ikincisi. Yine aynı yere ikincisi. Zaten bu ikinci sıradan sonra işte göz için tamamlanmış oluyor. Kenarına tekrar başka bir iple beyaz geçmek gerekiyor göz şeklini alabilsin diye. Bu şekilde yani 12 tane trabzanla başlıyoruz. Bu sırada her trabzanın üstüne 2 tane trabzan yapıyoruz. Eğer kulak da yapmak isterseniz, şunu yapmak isterseniz yani, o zaman 12 trabzanla başlıyorsunuz. Hepsi çift, bir tek bir çift, 2 tek bir çift, 3 tek bir çiftle devam ediyorsunuz. Yani trabzanda arttırmalarda böyle oluyor. Bu bayağı büyük bir yuvarlak. Yani şöyle. Bunu böyle katlıyorsunuz ikiye ve şu hale getiriyorsunuz. Bu da aynı şekilde. Bu da 3 sıra. Bu da 12 trabzanla başlıyor. Hepsi çift, bir çift, bir tek olarak devam ediyor. 3. sırada da bitiriyoruz. Dediğim gibi şunu şöyle katlayıp iki ucu birleştiriyoruz. Son derece basit. Bunlardan ben çiçek de yapmıştım daha önce, hatırlarsanız. Şimdi gözümü bitireyim ben. Her trabzanın üstüne 2 tane trabzan yapıyoruz. Hepsi çift yani ve 24 trabzanımız olacak. Daha büyük de yapabilirsiniz, daha küçük de yapabilirsiniz gözü siz. Çantanız ne vaziyette, ne kadar büyüklükte ördüyseniz. Şunu ben tamamlayayım. Şimdi geldim en baştaki trabzana, zincirlerin başındakine zincire bunu ilmek kaydırmayla birleştirdim. Motifi uzattığım ipin içinden geçiriyorum. Bu kadar gözümüz. Şimdi etrafına, benim evde şöyle bir ipim vardı. Bayağı da kalınca bir ip. Yani bunu normalde örseniz 4,5'la falan örersiniz. Ya da 5'le.
İşte bu ipi alıyorum. Herhangi bir yerden başlıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Ve bundan sonrası yarım trabzan şeklinde. Her trabzan üstüne bir yarım trabzan yapıyorum beyazla. Başka hiçbir şey yapmıyorum ve gözü de böyle tamamlayacağım. Arkadaki ipleri yalnız yürütmeye çalışıyorum. İpler de gözükmesin. İpleri de arkadan yürüttüm. İşte gözümüz bu kadar. Hepsini tamamlayıp ipimizi kesiyoruz. Her trabzanın üstüne bir tane yarım trabzan. Ya ipiniz daha ince ise bu kullandığınız ip arada büzüyorsa mesela buraya bir tane çift yapın. Rahatlasın, büzmesin yani. Sadece bir çeper yapmaya çalışıyoruz göze. Hani büzme yaparsa ipiniz ince ise o şekilde rahatlatabilirsiniz. Mesela şurada büzecek. Ben de bir tane fazla yapacağım. Biraz ipe göre ayarlamak istiyor. Evet, gözümüzü de tamamlıyoruz. Şuraya ben de bir iki tane yapayım. Yüzmesin. Ve gözümü de bitirdim. Burada ilmek kaydırmayla birleştim. Uzatıyorum. Motifimi içinden geçiriyorum ki açılma yapmasın. Şimdi bu ipi de biraz uzunca keseceğim ki rahat rahat dikebileyim. Bunu da şuraya bir yere sabitleyelim. Açılma yapmasın. Bunu da kısaltalım. Efendim gözümüz hazır. Bakalım çift gözü nasıl gözüküyor. Tatlı oldu bence. Sadece göz yapayım ben, kulakları yapmayayım ama kulakları da gösterdim. Dediğim gibi bunlardan çiçek de yapabilirsiniz. Bir sürü bir araya getirip 5 tane ya da 6 tanesini şu şekilde böyle. Çok güzel çiçekler oluyor. Böyle yılbaşında kapıya yaptığım çelenklere falan çok koymuşumdur. Bu sene yapayım size de bir tane. Böyle efendim gözlerimiz de hazır. Sevimli bir çantamız oldu. Bu şekilde iyi günlerde kullanmanızı dilerim. Başka videolarda görüşmek üzere. İyi günler.